Sonunda Xi'an şehri, Çin'in eski ve tarihi başkenti Xi'an şehrine geldik. Gerçekten inanılmaz kalabalık. Yaşlısınız mı? Yaşlısınız. Siz Türkistan'da mı? Türkiye. Türkiye. Burası bugün böyleyse. Selamünaleyküm. Abi nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Nerelisiniz? Azerbaycan maşallah. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz eşyalar aslında sizi bacaklarınıza destekleyerek yürüyüşünüzde kolaylık sağlayan makineler, aletler, efsanevi aletler. Çin'de ne zaman bir dağ tapınağı olsa kullanılıyor. Çocuğa bak, çocuğa bak. Böyle yapıyor bir anda da. Burada küçük arkadaşlar bile var. Hepsi burada fotoğraf çekilmekteler. Bakın buradaki kebapların hazırlanışı bu şekilde. Aşağı arkada da abimiz kebapları kızartıyor böyle ızgarada. Burada da ise hazırlanışını görmektesiniz. Şu lambalarlı meşhur bir dondurması. Bir de balonları. Balonları bravo aynen. İşte bu sadece Çin'de görebileceğiniz manzaralardan birisi ve gerçekten çok ucuz bir masaj. Şu anda ise görmekte olduğunuz gibi hızlı trenin içerisindeyim ve bugün ise hızlı trenimizde ne yazık ki normal bir koltuk bulamadığımız için bu trendeki en lüks business class koltukları almak zorunda kaldık ve sizlere burada kaldığımız business class'ı göstermek istiyorum. Bu şekilde buradan giriş yapıyoruz. Business class bölümümüze giriş yaptık. Bora Bey şu an uyuyor. Onu rahatsız etmeden çekeceğim. Burada şu anda içerisinde bulunduğumuz bu kısımda bir business class tren yolculuğu yapmaktayız. Bu görmüş olduğunuz kısımda ise tren görevlisinin bulunduğu oda yer almakta. Trenin hemen ucunda zaten. Buraya ne kadar ödediğimizi sorarsanız buraya 1380 yuan ödedik. 2 kişi Chongqing şehrinden Xi'an şehrine kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. İzlemede kalın. Videomuz tam hızıyla devam ediyor. Let's go. Sonunda Xi'an şehri, Çin'in eski ve tarihi başkenti Xi'an şehrine geldik. Gerçekten 5,5 saatlik uzun ama çok konforlu bir yolculuktu. Peki Bora Bey siz ne düşünüyorsunuz? Dümdüz yatakta yatar gibi geldik. Gerçekten bir tek first class'ta yer bulduk derken aslında bildiğin yataklı vagon bulmuşuz. Gayet çok güzel. Rahat rahat gözümüzü bir açtık, Xi'an'e geldik. Ve sonunda otelimize geldik. Sizlere otelimizi göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz eski Çin tarzı yapı bizim otelimiz olacak. Ve şehrin tam en önemli noktalarından birisi olan güney kapısındayız. Ve burada sizlere otelimin girişini de göstermek istiyorum. Burada kıyafetlerimizi de giyebiliriz. Burada kıyafetlerimizi de giyebiliriz. Bütün hepsi Tang dönemi antik kıyafetlerini giymekteler. Bu şekilde çok basit bir oda. Kartımızı buraya takalım. Burası benim otel odam, bugün kalacağım odam ve normal küçük bir oda aslında. Eski Çin tarzı evlerin modernize edilmiş ve otel haline getirilmiş versiyonları. Zaten oda çok küçük görmüş olduğunuz gibi. Burada büyük 2 kişilik bir yatak. Burada bir masa, küçük bir masa.
Burada lavabomuz, aynamız. Burada tuvaletimiz. Ve tabii ki duşumuz var. Yani böyle bir odanın bir gecelik ücreti 615 yuan değerinde. Şiyan şehrinde hemen Şiyan şehir duvarlarının ardında yer alan efsanevi bir bölgedeyiz. Yine konuma aslında para ödemiş olduk. Şimdi duş alıp dinlenip hemen hiç hız kesmeden yolculuğumuza devam ediyoruz. 40 yuan'e tuk tuk bulduk. Benimki 100 yen demişti, bir de onu söyle. Az önce diğeri 100 yuan dedi. Bak oradan bakıyor bize. Hareket yap. Diğerine. Gerek yok. Gerek yok, o bakıyor zaten. Hangisi o mu? O kaçırdığı şeye bakıyor. Gördünüz mü? Ben yaptım ama. Az önce sorduğumuz tuk tuk bize 100 yuan fiyat çekti. Dedim 100 yuan olamaz, yani 100 yuan nasıl olur? Ben de dedim başkasına sorayım. Bu sorduğumuz ise 40 yuan ödeyerek bizi götürmeyi kabul etti. Gerçekten inanılmaz. Şimdi Şiyan şehir duvarlarının altından geçerek Çin'in en önemli Budist tapınaklarından ve Çin'in en önemli Budist pagodalarından birisine gidiyoruz. Büyük Vahşi Kaz Pagodası'na gidiyoruz. Gerçekten yavaş yavaş çok güzel. Bence iyi. Keyifli. Yollar açık, trafik var ama tuk-tukla gittiğimiz için bisiklet yolundan geçiyoruz. Trafik olmadan yandan böyle efsanevi bir şekilde. Şimdi Dayent Han'ın bulunduğu tapınak kompleksinin parkına geldik. Ve karşımızda görmüş olduğunuz tapınak kompleksinin üzerinde yer alan Dayent Pagodası. Hello, selamun aleyküm. Aleykümselam. Kandaysız, yaxşısınız mı? Yaxşısınız. Yaxşısınız. Siz Türkistan'da Türkiye. 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 Ne alalım? Bunlardan içinde et var da. Çancak. Ha. Sağ ol, teşekkürler. Bunlar nan. Değil. Nan. Bu nasıl? Ne var? 这个是人的，我想的这个麻辣的。 Güzel, atalım gidelim. Bundan Kestin bizi. taşı bunlar bazı da. Baozan. Ka bazı değilsiz. Kaboz değil. Ka bazı. İki ka bazı. Bundan da istiyorum. Bence olur. İki öyle bunlar. İki şey var. İki. Kayaktansız. Kaşgar. Kaşgar. Kaşgarlı. Abimiz Kaşgarlı. Kaşgarlı Mahmut'un memleketi. Bu işte buna Kırgızistan'da şey diyorlar. Samsa diyorlar. Samsa Türkistan yok Samsa mu? Türkistan. Türkiye'de yok. Yok mu? Kırgızistan'da var. Uygur abimizin burada restoranı böyle temiz, güzel. Ne güzel olsun. Allah tertemiz. Şu o. 11. 15. Ali Bey, 15. Ali Bey. Oldu, jakşı kalınız. Ha, ha. Ve karşımızda büyük vahşi Kaz Pagodası. Şimdi Uygur abimizden aldığımız samsaları yedik. Aslında buna burada baozi deniliyor. Gerçekten çok lezzetli yiyecekler. Ama zamanımız yok. Yürüyerek gideceğiz artık. Çok güzelmiş ya. Baharatlı. Güzel gidiyor. Karpuz da var. Gülümse çekiyorum. Bir de şöyle. Buraya bakın. Daha dik durun. Yine büyük bir kalabalık. Her yerde olduğu gibi. İşte bu Xuanzang isimli bir bilgin Hindistan'a
gidiyor ve oradan getirdikleri bu kutsal emanetleri, Budizmle alakalı kutsal emanetleri koruyabileceği, tutabileceği bir tapınak inşa ediyor. Ve o şu anda günümüzdeki en eski Çin pagodalarından birisi. Görmekte olduğunuz bütün bu kalabalık buradaki bu pagoda ve buradaki bu tapınağı görmeye gelen yerli ziyaretçiler aslında. Hiç yabancı bile görmedik şu ana dek. İki tane Türk var şu an burada. Buradan sanıyorum ki giriş var. Ve bilet alınıyor buradan. Büyük Vahşi Kaz Pagodası'nın en önemli noktasına geldik. Tam bu kısım fotoğraf çekilme kısmı. Burada Xuanzang'ın, yani bu tapınak kompleksini ve tapınağı inşa ettiren, Hindistan'a giderek Budizmle alakalı kutsal emanetleri buraya getirip burada tutan Xuanzang'ın bir heykeli var. Ama bir o kadar da insan var gördüğünüz gibi. Burası bugün böyleyse... Selamünaleyküm. Abi nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Nerelisiniz? Azerbaycan maşallah. Bakü'ye ben geldim, çok güzel. İnşallah yine bekleriz. İnşallah. İnşallah, inşallah. Biz de başımızın üstüne. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Tatiller, sağ olun. Bayağı yabancılık çekmiyoruz burada. İşte burası en önemli şeyi, böyle fotoğraf noktası. Burada bakın, güvenlik güçleri, askerler, çok güzel araçlar ya. Bizde de var bunlar. Kirpi mi diyorlar? Tabii otokardaki. Efsane. Tapınak kompleksi buydu. Bu pagoda Xi'an'daki, aslında Çin'deki en önemli pagoda. Fark ettiysen bir detay var. Daha önceki pagodalarda, gittiğim pagodalar da dahil, birçoğu ahşaptandı, fark ettin mi? Çocuk koluna var. Evet. Birçoğu evet, ahşaptan. evet. Bu çok farklı bir tasarıma sahip. Taştan olanlar da gördüm ama bu çok eski olduğu belli oluyor. Kayıtın. Hayır, bu da varmış. Bu da farklı bir çeşidiymiş. Xi'an şehir duvarlarını ziyarete geldik. Akşamüstü geldik çünkü ışık gösterisi olacak. Çin fenerleri gösterisi olacak. Ve bundan ötürü de biletimizi bu saatlere aldık. Hem sizlere eski Çin'in Ming döneminde inşa edilen bu şehir surlarının inanılmaz manzarasını, hem de Çin kültürünün çok önemli bir kolu olan Çin fenerlerinin buradaki harika şovunu göstermek istedik. Bora Bey ile birlikte ne kadar yorulsak da durmak bilmeden yürüyoruz, geziyoruz. Xi'an şehir surları ve okçu kuleleri. Videoya devam ediyoruz. Sonunda geçtik. Çok kısa sürdü. Fena değil. Çok yaşa. Ve şu anda resmi olarak efsanevi Xi'an şehir duvarlarındayız. Zamanında burayı kuşatmak, aşmak zor olsa gerek. Bakın burada arkada Çin fenerlerini görebilirsiniz. Eski ismi değil mi? Chang'an eski ismi, başkentin bir önceki ismi. Arkamda da ışık şovunun yapılacağı fenerlerden bir kısmını görebilirsiniz. Ve sonunda Xi'an şehir duvarlarındayız. Xi'an şehir surlarındayız. Eski Xi'an şehrinin
bütün bölgesini kapsayan duvarlar aslında. Dikdörtgen bir biçimde tasarlanmış. Şurada çok güzel fotoğraf alanı var. Yarım saat sonra başlayacak galiba. Çin'in eski başkenti, antik başkenti Chang'an'a hoş geldiniz. Burası bir panayır ya, panayır gibi dizilmişler. Çok güzel. Yılbaşı panayırı. Yılbaşı panayırı, ışık gösterileri de olacak ki zaten insanlar bunu bekliyor. Bak burada China Post var, burada damgalar bastırabiliyorsun kartpostalları. Burası 650 yıllık bir duvar. 650 yıllık bir duvarın bugüne kadar sağlam kalması, yani sağlam kalmamışsa bile bu kadar güzel düzenlenmesi ve bu kadar güzel restore edilmesi, daha sonrasında bu kadar insanın bu duvarların üzerinde bu gibi kutlamalar yapıp böyle bir panayır oluşturması gerçekten çok renkli görüntüler ve çok neşe verici görüntüler. Görmüş olduğunuz bütün herkes burada Çin Yeni Yılı'nın tatilinin ardından aileleriyle bir araya gelip burada kendi tatillerini duvarın üzerinde ya da gezerek geçirmekteler. Gerçekten denecek söz yok. Bunlar ne biliyor musun? Biliyorum. Aa, var mı bunlar? Bacaklar için, evet. Satılıyor mu? Bundan Bunlar- alın diyorlar çünkü. Bunlar satılmıyor ama bunlar kullanılıyor. Hayır. Hair. Bunlardan alabilirim ben ya. Hair. Bak bu çok Hair. ünlü markası Evet. buranın. Beyaz eşya. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz eşyalar aslında sizi bacaklarınıza destekleyerek yürüyüşünüzde kolaylık sağlayan makineler, aletler, efsanevi aletler. Çin'de ne zaman bir dağ tapınağı olsa kullanılıyor. Xi'an şehrinin duvarlarındayız ve burada da kullanmanız için bu gibi aletler kiralanmakta. Neden? Çünkü bunları kullanarak yürüyüşünüzde kolaylık sağlanıyor ve kesinlikle %60 derecede bir rahatlama hissediyorsunuz. Yaşlar için de falan çok iyi. Bundan bulalım ya. Buna Yaşlılar için kesinlikle çok iyi ve çok popüler bir şey. Sanırım geçici olarak gitmiş bir yere birazdan gelir. Hadi gel. Geri döndüğümüzde buluruz. Çocuğa bak, çocuğa bak. Böyle yapıyor bir Buradaki çocuklar da şu anda Xi'an şehir duvarları üzerinde bir savunma savaşına katılmış durumdalar. Kuşatma anını bu VR gözlüklerle canlandırmaktalar. Gerçekten çok interaktif. Hem tarihlerini öğreniyorlar hem de bu şekilde çocuklar eğlenebiliyorlar burada duvarın üzerinde.对，我们是2个人，我们要去这个地方，2公里，可以。多少他这个车，你80块钱。 ？OK 啊80。 ，80， 80块钱。不行，那给多少？不行，
我们刚刚从这里到大雁塔坐了40元。 40元。对。 那你能给多少钱？ 20 元. Tuktukların içerisinde tanhuluğumuzu yiyerek akşam yemeğimizi yemek için çok güzel bir yere gidiyoruz. Çok lezzetli. Üzerindeki de şeker arkadaşlar bu arada. Poşet değil. Küçük Vahşi Kaz Pagodası sağ tarafta. Amcamız yürüyen martı tak. Şeşi. 再见. Thank you very much. Ve geldik. Bu akşam yemeğini ise burada yine çok ilginç gösteriler ve şovlar olan bir akşam yemeğiyle değerlendireceğiz. Bora Bey dikkat edin. Tam arkanızda. Hello. Şimdi ise salonumuza doğru geçiyoruz. Ama önce şuradan bir kendime powerbank almak istiyorum. Burada powerbankler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi çok her yerde. efsane değil mi? Efsane. Sadece tek problemimiz her zaman unutup yanımıza gezdirip 5 katı para vermemiz. Bir saatte geri getirebilirsek aslında çok uygun fiyatlı. Unutmasak güzel. Kesinlikle problem onlar değil bizde. Dün unuttuğumuz için 30 yuan ediyoruz bu sefer. Normalde 3-4 yuan ödeyeceğim. Alıyoruz. Gördünüz mü? Hadi biletimizi ver. İşte bu şekilde. Şu anda bulunduğumuz gerçekten efsanevi bir gösterili akşam yemeği olacak. Bu akşam buradayız. Burası tıpkı bir tiyatro salonu gibi. Aslında tıpkı demek yetmez. Burası bir tiyatro salonu. Ancak restorana çevrilmiş bir tiyatro salonu. Ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir masada rezervasyon yaptırmayı başardık. Şu anda düne kıyasla çok daha güzel bir restorana geldik. Yine bu restoranda da gösteri yapılmakta. Ancak bu restoran düne kıyasla daha çok tiyatro havasında, ortamda akşam yemeğini yiyerek burada Çin kültürüyle alakalı, Tang dönemiyle alakalı harika bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Ve burada Bora Bey ile birlikte akşam yemeğimizi bu güzel Çin müziği eşliğinde yemekteyiz. Oh, 非常感谢。辉煌的一生，让我们穿越历史，领略一段旅程的传奇。 Oh
develer geldi. Her masada varız hani. Yanlış anlamayın. Burayı kastediyor. Gerçekten çok harika ve mükemmel bir akşam yemeğiydi. Bora Bey ne düşünüyorsunuz? Gerçekten harikaydı, büyülendim, mükemmeldi. Aslında bu Wu Zetian, yani Çin'in en önemli kraliçelerinden birisi olan Wu Zetian'la alakalı efsanevi bir gösteriydi. Ve bu gösteriyi birlikte keyifli bir şekilde akşam yemeğimizi yiyerek izleme şansı elde ettik burada. Tang dönemini yansıtan çok efsane, çok harika bir deneyimdi. Burada Xi'an şehrinde bu harika deneyimi yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Burada da yine tiyatro oyuncularıyla birlikte fotoğrafta çekinebiliyorsunuz. Ejderhalar ve ışıklandırmalarla Xi'an kale duvarları, şehir surları. Şehrin en güzel ve en harikulade bölümlerinden birisi. Ve sonunda Xi'an şehir merkezinin tam orta noktası olan Bell Tower, yani Çan Kulesi'ne geldik. Burada etrafımdaki bu özel giyimli Çinli gençleri, yerlileri görebilirsiniz. Buralarda herkes bir kargaşa içinde en güzel fotoğrafları, en güzel kareleri çekmeye çalışıyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi biz de kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. Önümde çok güzel manzara var ve sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte değerli seyirciler, Xi'an şehrinin en önemli yapı taşlarından birisi olan, sembol yapılarından birisi olan Xi'an Çan Kulesi karşınızda. Burası Xi'an şehir merkezinin
Ve antik Şien'in tam orta noktasında yer alan inanılmaz bir mimari yapı. Bakın insanların buradaki kargaşasını görmektesiniz. Hepsi birbirinden güzel fotoğrafı ve birbirinden güzel anı yakalamaya çalışıyor. Burada küçük arkadaşlar bile var. Hepsi burada fotoğraf çekilmekteler. Şimdi ise seninle beraber çok güzel bir yere gidiyoruz Bora Bey. Burada bir Müslüman mahallesi var. Özellikle Hui halkının, Hui Müslümanlarının mahallesi olduğu bilinir. Ve içerisinde helal ürünler ve yemekler var. Efsane bir yer. Zaten bakın başörtülü birçok insanı da görebilirsiniz çevrede. Takkeli, başörtülü. Bakalım şimdi burada solda var hanımefendi. Bakın. Ramazan'ı burada Aynen. daha ediyoruz. Burada Ramazan eğlenceleri. Oo çok iyi. Ben yemeyeceğim tamam. Hayatın en büyük hatası. Burada aşırı büyük bir kalabalık var. Ama Chongqing kadar değil. Şu an çok kötüydü çok. Ama yani insanların hepsi ya yemek yiyor ya fotoğraf çekiniyor. Farklı bir yere gitmeye çalışıyor. Kesinlikle herkes çok keyifli ve çok eğlenceli geçen zamanlar aslında. Hediyelik eşyacılar olsun. Burada çok ucuz bir şekilde hediyelik eşyalar da alabilirsiniz. Ne kadar çok yerel turist var. Yani inanılmaz bir yerel turist hareketliliği var. Şeyde yok ama. Yani yabancı turist gerçekten inanılmaz az. Yabancı turist az çünkü Çin'in zaten yabancı turiste çok fazla ihtiyacı yok. Yerli turisti bu ekonomik gücü karşılıyor zaten. Aynen. Ki fazlasıyla karşılıyor. Yabancı turistler de var ancak az. Çok az. Bak önümüzdeki bu bina ise Davul Kulesi. Az önce gittiğimiz bina Çan Kulesi'ydi. Bu ise Davul Kulesi. Zaten genelde bunlar çift olarak yaratılmış derler ya. Çift olarak inşa ediliyor. Evet enteresan. Diğer şehirlerde de öyleydi. Çoğu şehirde öyle. Pekin'de de böyleydi. Bu da Şien'in Davul Kulesi. Antik Şien'in Davul Kulesi. Ancak Çan Kulesi daha yakışıklı. Evet kesinlikle doğru. Çan kulelerini daha bir görkemli yapıyorlar zaten. Kesinlikle öyle. Bak üstünde davulları da görebilirsin. Evet. 请大家快速通过，切勿逗留。 Kocaman. 道路狭窄，人员拥挤，请大家快速通过，切勿逗留。 İşte bu insan kalabalığından bahsediyorum. 人员拥挤，请大家快速通过，切勿逗留。 Çok yorucu bir insan kalabalığı. Ve şeyi fark ettim buraya her geldiğimde. Bak takkeli Hui Müslümanları sürekli olarak burada bu kalamarları pişiriyorlar. Kalamar kızartmaları var burada sürekli. Bakın buradaki kebapların hazırlanışı bu şekilde. Aşağı arkada da abimiz kebapları kızartıyor böyle ızgarada. Burada da ise hazırlanışını görmektesiniz. Bunlar mide dolması. Evet. Bunlar ise paça. Toynakları görebilirsiniz. İnanılmaz. Türk dondurmacısı görmeye hazır mısın?
Hayır. Uzak Doğu'da Türkler bir şu lambalarla meşhur bir dondurması, Bir bir de de balonları. Balonları, bravo, aynen. Ama şu Uzak Doğu'dan gelen benim misafirlerim diyor ki ya biz lütfen şu lambalardan alabilir miyiz? Diyorum ki hepsi Çin balonları. Türkiye ile hiçbir alakası yok ama anlatamıyoruz. Hep şu lambalardan istiyorlar. Kesinlikle öyle. Adı da Türk lambası. 我不让你割我，说不让你割。 Türkmenistanlı ya da Uygur oluyor genellikle. Kazakistanlı da görmüştüm, Kazak Türkleri. Burada Ama bir anda şey ya Müslüman yemekleri başladı. Her esnafta çok var. evet, burası Müslüman mahallesi olarak geçiyor. O inanılmaz ya, şuraya bak. Gerçekten karnımız tok gelmekle çok büyük hata yaptık. Görmekte olduğunuz bu manzara Çin'de sıklıkla karşılaşabileceğiniz manzaralardan birisi. Ve burada insanlar bu Müslüman mahallesinde karınlarını doyurmak için ve aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilmek için buraya geliyorlar. Gerçekten inanılmaz kalabalık. Şu an herkes bize bakıyor böyle kamera uzattık diye. Mükemmel. Ve yani insanlar, herkes bize selam veriyor. Garip bakışlar da var, şaşıran bakışlar da var. Ama herkes pozitif ve herkes bir telaş içerisinde herkes. Gerçekten bu açıdan da çok güzel. Bakın herkes burada yemek yiyor. Burada aç kalmanız mümkün değil çünkü hepsi helal. Buraya gerçekten tok gelmekle zoru başardık. Gerçekten kendimizi tebrik ediyoruz. Ama güzel yerdeydik. Yapacak bir şey yoktu. Aynen. Yani hem yemeğimizi çıkardık hem de gösteri izledik. Evet. Onlar soru işareti yok ama burada çok güzel sokak lezzetleri bulunabilir. Her yerde azar Evet. yemekler yenilebilir. Saat 11'i geçti arkadaşlar ve burası hala açık. İnsanlar inanılmaz bir biçimde hala sokaklarda yürümekteler. Gerçekten burası çok canlı ve insan kaynıyor diyebilirim sizlere. Biz de birazcık alışveriş yaptık. Küçük kız kardeşim ve ailem için bazı ürünler aldım. Bu arada Bora Bey kazı kazandı. 3000 yuan kazandı. 3000 değil. Pardon, 3000 yuan 9000. çarpı 3. 9000 yuan kazandı. Yani 3 farklı ürün aldı kendine. Nasıl hissediyorsunuz? Bu şans nereden geliyor Bora Bey? Valla niyetimiz iyi. Niyetimiz iyi. Ramazan ayı bereketi. Bugün yorucu, eğlenceli ve çok keyifli bir gündü. Xi'an sokaklarında sizlerle birlikte birçok yeri ziyaret ettik. Yanımızda ise bir cami var ve Xi'an'in en büyük camisi. Büyük Xi'an Camii. Ancak ne yazık ki zamanımız olmadığı için
geç kaldık. Saat 12 oldu ve cami ne yazık ki kapalı. Ancak belki öyle kısacık gösterebiliriz ve kısacık da olsa bir içine girip dua okuyabiliriz. Burada yukarıda yazan yazıda sol taraftan Kadınlar Mescidi'ne gidebilirsiniz. Şiyen Büyük Camisi'nin Kadınlar Mescidi. Evet, burası da Şiyen Büyük Camii'nin girişi olması lazım. Burası bilet gişesi olan aslında Şiyen Büyük Camisi'nin ana giriş kapısı. Görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki her yer kapatılmış. Caminin açılış saati genellikle saat 8 ile akşam 8 arası turist kabul ediyor. Ama onun dışında ibadetine devam ediyor olmalı. Bakın tamamen kapatılmış. Diğer yan taraflardan giriş var. Videoyu kapatmadan önce sizlere Şiyen sokaklarındaki bu ilginç deneyimi göstermek istiyorum. Burada sokakta insanların taburelere oturup masaj yaptırdığını görmektesiniz. Burada 谢谢 没事，啊舒服好。啊，谢谢，我不用，谢谢。 good good 我知道，我们吃过，体验过。啊，体验过，今天没吃。 Evet, evet. Burada işte görmüş olduğunuz kişiler Çin tıbbına ait bu Çin masajını sokağın tam ortasında taburelerin üzerine oturarak yaptırıyorlar. Ve sadece 20 yuan. İşte bu sadece Çin'de görebileceğiniz manzaralardan birisi. Ve gerçekten çok ucuz bir masaj. Sadece 5-10 dakika size sırtınıza, vücudunuza yarı bir masaj yapıyorlar. Çok ilginç. Sokağın ortasında tam olarak Davul Kulesi'nin önünde. Bugün gerçekten dolu dolu ve harika bir gündü. Sizlerle birlikte Şiyen şehrindeki ilk günümüzde en önemli noktaları ziyaret etmeye çalıştık ve harika bir video çekmeyi başardık. Bora Bey ile birlikte bugünümüz de sona erdi. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çin'in Şiyen şehrinden herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sefa kalın. Bay bay.